Bu videoda BFT otomatik garaj kumandasının ekstra bir anahtar vasıtasıyla motosiklette kullanımını anlatacağım. Bas çek şeklinde bir buton tercih etmememin nedeni BFT kumandanın çalışabilmesi için kumandanın butonuna yaklaşık bir yarım saniye 1 saniye kadar basılı tutmanız gerekiyor. Aksi takdirde kapıyı çalıştırmıyor. Özellikle kış aylarında elimizdeki kışlık eldivende BFT'nin üzerindeki küçük bir butona basmak neredeyse imkansız. Evet, BFT kumandamızın arkasındaki bir tane küçük vidayı söküyoruz. İçerisindeki elektronik devrenin üzerinde 2 tane buton var gördüğünüz gibi. Pilimiz 12 voltluk bir pil. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor tabi. Neticede motorumuzda da çünkü 12 volt var. Şimdi normal şartlarda düğmemize bastığımızda çalışıyor. Bizim yapacağımız şey şu. Bu iki butondan hangisi garaj kapımızı kumanda ediyorsa eğer onu kısa devre yapmak. Yani örneğin diyelim ki sol buton tanımlı. Sol butonun iki ucunu kısa devre yapıyoruz. Yalnız bu benim yanlış hatırlamıyorsam şu iki uç olması lazım. Bunu deneyebilirsiniz yani. İşte şu iki ucu birbirine değdirerek veya bu iki ucu birbirine değdirerek kumandaya bir şey olmuyor, merak etmeyin. Şimdi kısa devre yaptığımızı farz edersek eğer şu düğmeye basılı tutmuş olacağız, yani bir nevi kısa devre yaptık. Dikkat ederseniz pilimizi yerine taktığımızda off on şeklinde açılıp kapanıyor. Yani biz bunu kısa devre yaptıktan sonra şu pil yuvasının artı ve eksi ucundan birer kablo çıkartıp motora takacağımız anahtara eğer o kabloları eriştirirsek anahtarı açıp kapamamız demek, aslında devreye 12 volt vermemiz demek. Onu da doğrudan aküye bağlayacağız motorda. Şimdi bu şekilde çalışma prensibi olacağı için biz eğer ki sadece bir tane kumanda tanımlayacaksak, yani sadece garaj kapımızı kontrol edeceksek bir tane BFT yeterli. Ama site giriş kapısı, garaj kapısı gibi 2 tane ayrı yapacaksak mutlaka 2 tane BFT kumandasına ihtiyacımız olacak. Bir tanesinde bir tuşu tanımlayacağız. Diğerinde de hangisi artık site giriş kapısıysa aynı işlemi de ona yapacağız. Kumandamızın bir butonunu kısa devre yaptık lehimleyerek. Pil yuvasından da artı ve eksi uçlarından birer kablo çıkardık. Bir anahtar vasıtasıyla bunu da aküye bağlayacağız. Üst taraftaki düğmeyi ise garaj kumandasını monte ettim. Şu kutunun içerisine koydum onları. Sol tarafa bastığımda garaj kapısı açılıp kapanıyor. Sağ tarafa bastığımda ise site giriş kapısı açılıp kapanıyor.